Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sarımsaklı ekmek yapacağız. Bunun için kabımın içine bir bardak ılık süt döküyorum. Bir çay bardağı kadar dolu değil arkadaşlar. Su ilave ediyorum üzerine. Göz ayarı tuz. Bir tatlı kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir paket kuru maya. Şimdi koyduğumuz tüm bu malzemeleri şöyle çırpıcım ile iyice karıştırıyoruz. Üzerine un ilavesine geçiyoruz. Un ilavesi ele yapışmaz bir hamur olana kadar devam edecek. Şöyle ilk olarak spatula ile daha sonra elim ile iyice karıştırıyorum. Evet, bugün sarımsaklı ekmek yapıyoruz. Çok sağlıklı, çok lezzetli bir ekmek hazırlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumuzu hazırladık. Şimdi mayalanması için bekletiyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz de sarımsakları ve 2 adet soğan, yeşil soğan doğrayacağım arkadaşlar. Bu isteğe bağlı. İsterseniz doğramayabilirsiniz ya da maydanoz koyabilirsiniz. İlk aşamada şöyle ufak ufak, iri olmamasına özen gösteriyoruz. Soğanları doğruyoruz. Evet, soğanları doğradık. Bir tane de acı biber kullanacağım. Tohumlarını çıkardım acı biberin arkadaşlar. Çok acı olmasın istemediğim için, ama isterseniz de koyabilirsiniz. Tabağımın içine boşalttım. Şimdi 3 diş sarımsak kullanacağım. Sarımsağı seviyorsanız çoğaltabilirsiniz. 4 ya da 5 diş yapabilirsiniz. Ama 3 diş yeterli oluyor. Evet, sarımsakları rendeledim ki lezzetini versin. Şimdi hamurum gördüğünüz gibi mayalandı. Sıcak bir ortamda beklediği zaman yarım saatte hamur mayalanıyor. Düz zemin üzerine hamuru alıyoruz. Şöyle ilk aşamada elimiz ile güzelce toparlıyoruz. Gazını çıkardık hamurun. Bir oklava ya da merdane ile, hangisi kolayınıza gelirse, hamuru açıyoruz arkadaşlar. Sabah kahvaltılarınıza özellikle bu ekmeği yapıp hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi açmış olduğumuz yufkanın üzerine erimiş tereyağı sürüyorum. Kolay sürülmesi için erittim. Şöyle bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Evet, hazırlamış olduğumuz sarımsaklarımız vardı burada, soğanlarımız. Birazcık üzerine tuz ilave ediyorum. Çok az. Çünkü bunlara hiç tuz atılmadığı için birazcık tuz atıyorum ki lezzet versin. Açmış olduğumuz yufkanın üzerine şöyle her yerine gelecek şekilde sepeleştiriyorum. Şimdi bir tarafından şöyle içe doğru katlıyorum. Evet. İyice yuvarladık, katladık ve tam orta yerinden hamuru ikiye kesiyorum. Gördüğünüz gibi ikiye kestik. Şimdi ne yapacağız? Tekrar orta yerinden bir daha kesiyorum. Bu şekilde bakın arkadaşlar, ikiye kesiyorum ve bunu örgü yapacağız arkadaşlar. Örgü şeklini vereceğiz. İsterseniz bütün olarak da koyabilirsiniz. Ama ben öreceğim. Görüntü güzel olması için. Evet, bu şekilde kestik. Şimdi bakın, hep üzerine gelecek şekilde bir tarafından öbür tarafına attırıyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Şöyle iç malzemesi gözecek şekilde toparlarsak çok daha güzel olur. Evet, gördüğünüz gibi bir tanesini hazırladık. Ben baton kek kalıbına pişireceğim. Evet, şimdi diğerini de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar bu şekilde ortadan kesiyoruz ve örüyoruz.
Evet. 2 adet ekmeği hazırladık arkadaşlar. Şimdi bakın bu şekilde ördük. Evet, hazır olan sarımsaklı ekmeklerimizi, ördüğümüz sarımsaklı ekmekleri kalıbın içine, yağlamış olduğumuz kalıbın içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi hazır. Muhteşem görünüyor arkadaşlar. Görüntü harika. Şimdi üzerine biraz yağım kalmıştı benim. Şöyle üzerine onu sürüyorum arkadaşlar. Hiçbir şey de sürmesek olur. Şimdi biraz da kalıbın da mayalanmasını bekletiyoruz. 20 dakika kadar bekledi ve gördüğünüz gibi mayalandı. 200 derece fırında pişireceğiz arkadaşlar. Üzerine isteğe bağlı ben biraz susam serpiyorum ya da çörek otu serpebilirsiniz. 200 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Biraz kalın olduğu için fırında biraz tutacağız arkadaşlar. İçinin çiğ kalmamasına özen gösteriyoruz. Evet, ekmeğimizi pişirdik. Şöyle kalıbından çıkarıyorum. Nar gibi kızardı. Biraz fazlacana tutuyorum ki özellikle çiğ kalmaması için. İçinin harika görünüyor arkadaşlar. Umarım sizler için hazırlamış olduğum sarımsaklı ekmek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde yapar, çoluğunuza çocuğunuza yedirirsiniz. Şöyle biraz keseceğim. İçinin nasıl olduğunu sizlere göstermek amacıyla. Bakın harika görünüyor. Hiç çiğ bir yeri kalmamış. Harika pişmiş. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın arkadaşlar.